Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa akın akın kıtaya gelen, Avrupa kıtasına gelen göçmenleri engellemek istiyor. Onlara adeta yapmadığını bırakmıyor. Yunanistan tarafına baktığımızda duvarlar ördüler. İnsanlar denizlerden ulaşmaya çalışıyor, botları batıyor ya da bilerek batırıyorlar. Özellikle Yunanistan biliyorsunuz. Bilerek göçmenlerin botlarını batırıyor, gemileriyle, sahil güvenlik gemileriyle dalga oluşturarak bu insanların binmiş oldukları bu botları alabora ediyor ve ölmelerine neden oluyor. Hal böyle olunca da ortaya gerçekten büyük bir dram çıkıyor. Bunun yanı sıra milyonlarca göçmen de şu anda ana vatanımızda, topraklarımızda. Genel olarak baktığımızda Avrupa'nın kendi topraklarına gelecek olan insanları, bu zor durumda olan insanları istemediğini açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Her ne kadar kendi hukuklarında, kendi iç yapılarında mülteci hakkı diye bir hak olsa da bunun maalesef işlerine gelmediği zaman kullanılmadığını, görmezlikten geldiğini görüyoruz. Bakın, enteresan bilgiler vereceğim size. Sadece Suriyeliler üzerinden Avrupa Birliği'nde yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren ve onları gerçekten çok düşündürecek bazı bilgiler. Bakın, hangi ülkede kaç tane Suriyeli var? Bakın, Yunanistan 36 bin, Avusturya 54 bin, Sudan 93 bin, İsveç 114 bin, Mısır 130 bin, Lübnan 865 bin, Ürdün 662 bin, Irak 242 bin. Peki Almanya'da kaç Suriyeli var? 605 bin. Evet. Peki Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? Resmi rakamlar bunlar. Türkiye'dekinden bahsediyorum. 3 milyon 700 bin. Tüm Avrupa Birliği içerisindeki Suriyelilerden daha fazla. Dünyadaki en çok Suriye'den sonra Suriyelilerin yaşadığı ülke Türkiye oldu arkadaşlar. Şimdi peki Türkiye'nin ekonomisi Avrupa Birliği'nden daha büyük mü? Almanya'dan daha mı büyük? Fransa'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten daha mı büyük de bu kadar 3 milyon, resmi rakamlar bunlar, 3 milyon 700 bin. Bana göre en az 5,5 milyon Suriyeli Türkiye'de var. Bu kadar insan Türkiye'de bakılıyor, yiyor, içiyor arkadaşlar. Çalışıyorlar. Ya da çalışmıyorlar, neyse işte. Peki Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Belçika, Avusturya neden bu yükü paylaşmıyor Türkiye ile? Hani insan hakları, hani demokrasi, hani Avrupa Birliği'ndeki mülteci hakları? Neden insanlar denizlerde ölüyorlar? Neden insanlar mesela Türkiye'deki Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçiş var biliyorsunuz. Mültecilerin çoğu oradan geçiyor gidiyor. Neden Yunan askerleri bunlara işkence yapıyor, öldürüyor? Farelerle dolu kamplara, mülteci kamplarına alıyorlar. Morio kampı diye bir kamp var Yunanistan'da. Bebekler farelerle beraber yatıyor. Niye kardeşim, niye? Türkiye'nin bu kadar insana, bakın sadece Suriyeliler değil, Iraklısı var, Afganlısı var, İranlısı var, osu var, busu var kardeşim. 10 milyon. Ülke nüfusunun neredeyse 8'de biri. Bu kadar insan neden arkadaşlar Türkiye'nin sırtında? Türkiye'deki işsizlik oranı belli, anlatıyoruz. Her evde neredeyse bir işsiz var diyoruz. Ekonomi iyiye gitmiyor diyoruz. Avrupa Birliği her seferinde Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor. Diyor ki Türkiye çok büyük misafirperverlik örneği gösteriyor. Hangi misafirperverlik kardeşim? Misafirperverlik dediğin 3 gün olur, 2 yıl olur, 5 yıl olur, 10 yıl oldu. Hangi misafirperverlik? Avrupa Birliği taşın altına neden elini sokmuyor? 3 milyon 700 bin resmi rakamlar Türkiye'deki. Türkiye'nin ekonomisi belli kardeşim. Almanya mı Türkiye? Fransa mı? Söze gelince Türkiye bizim müttefikimiz. Hangi müttefik ya? Hangi müttefiklikten bahsediyorsun? Sözde bunların hepsi. 60 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında bekletiyorsun. Müttefikin değil. Şimdi Suriyeli göçmen konusunda benim müttefikim.
16 yıldır Merkel Almanya'yı yönetti, şimdi gidiyor emekli oluyor. Ne yaptı kardeşim Merkel Türkiye için? Size soruyorum. Ne yaptı? Almanya'dan bizi izleyenler, ne yaptı Merkel Türkiye için? Bir adım, bir arpa boyu yol gidebildi mi Türkiye Avrupa Birliği görüşmelerinde? Fransa'dan bizi izleyenler, ne yaptı kardeşim Fransa? Müttefikimiz diyorlar ya. Avusturya Türkiye düşmanlığından başka ne yaptı? Soruyorum size, ne yaptı kardeşim, ne yaptı? Söze gelince Türkiye bizim en büyük müttefikimiz. Veda ziyaretleri için Almanya Şansölyesi Merkel Türkiye'ye gitti. Görüşme sonrası yapmış olduğu açıklamada şunu söyledi. Türkiye bizim önemli bir müttefikimiz. Önemli bir sayıda göçmene Suriyeli ev sahipliği yapıyor. 4,5 milyar euro para verdik Avrupa Birliği olarak. Al kardeşim 4,5 milyar euronu. Suriyelileri de al. Bak al, 4,5 milyar euro vermişsin ya. Al kardeşim bunların hepsini. Al götür madem öyle. Her gün Almanya'da açıklama yapılıyor. İş gücü eksiğimiz var. 1.200.000 kalifiye elemana ihtiyacımızı al, yetiştir, karnını doyur. Al sana kalifiye eleman, al okula gönder, ne yapıyorsan yap. Altyapında var. Göçmen ülkesisin. Ev verebilirsin istersen. Okula gönderebilirsin. Dil öğretebilirsin. Türkiye'nin böyle bir altyapısı yok ki. Adam sınırdan giriyor Türkiye'ye. Selamun aleyküm diyor. Bir bakıyorsun adam Ankara'da. Bir bakıyorsun İzmir'de adam. Eğitim yok. Entegrasyon yok. Hiçbir şey yok. Hadi buyur. Geçen internette bir haber okudum arkadaşlar. Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelmiş. Bak olay ne biliyor musunuz? Bu Afganlarla Suriyeliler birbirine giriyor. Niye? Biz sizi istemiyoruz burada diye. Camdan Türk aileler izliyor. Kendilerini de kim ayırıyor biliyor musunuz kavga edenleri? Afrikalı siyahiler ayırıyorlar. Türkler de camlardan izliyor. Suriyeliler diyor ki ne işiniz var? Gidin kardeşim buradan diyor. Fiyatı düşürüyorsunuz, çalışma fiyatlarını diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Türkiye'nin geldiği hale bakar mısınız? Ya Türkiye'deki 17 milyon insan işsiz. Para yok. Ekonomi iyi değil. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlama. Karalamak için söylemiyorum. Benim ana vatanım, canım ciğerim. Ama rakamlara bak. Euro 11 liraya geçmiş, dolar 10 liraya gelmiş. Hani konuşmaya gerek yok. Türkiye'nin bu hali ortadayken bu kadar göçmeni, mülteciyi Türkiye'nin sırtında bırakan Avrupa Birliği ne kadar güvenilir? Türkiye Avrupa Birliği'den ne bekliyor kardeşim? Neyi bekliyoruz? Şimdi Avrupa'dan bizi izleyen vatandaşlarımız çok iyi bir hayat yaşıyor olabilirler. Allah daha iyi etsin. Allah daha çok versin. Bir problem yok. Biz de bunu istiyoruz. Ama siz iyi yaşıyorsunuz diye yaşamış olduğunuz ülkeleri yönetenler iyi insanlar değiller. Ya Belçika'dan bir örnek vereyim size bakın. Belçika, Afrika kıtasındaki bütün yeraltı kaynaklarını, altınları, bütün madenleri, pırlantaları vesaireleri sömüren birinci ülke. Bütün o Afrika'da gözyaşıyla o karnı aç olan bebeklerin topraklarındaki altınları, değerli eşyaları, madenleri çalıp Belçika'ya getirdiler. Dünyanın pırlanta, değerli taş borsası Belçika'dan yönetilir arkadaşlar. Belçika dediğin 8-9 milyonluk bir ülke. Hadi 10 milyonluk bir ülke. Afrika'yı sömürdü. Bunlarda acıma falan yok. Peki bu koronavirüs dönemi dediler. Aşılar bu işin kurtuluşu dediler. Belçika sömürdüğü Afrika kıtasına 3-5 ya da 10 milyon aşı bağışında bulundu mu? Hayır, bulunmadı. Bunlar böyle. Bak o insanlara 3 kuruş para verip Afrikalılara kanını emdiler, sömürdüler, ülkelerini bitirdiler, aldılar, geldiler. Bir daha da geriye bakmadılar arkadaşlar. Bakmazlar. Avrupa Birliği bu. Şimdi Türkiye'de bu kadar göçmen, mülteci vesaire var diyoruz arkadaşlar. Merkel'in umurunda mı? Macron'un umurunda mı? Hollanda Başbakanı Rutte'un umurunda mı? Onlar için en önemli şey kendileridir arkadaşlar. İnsanlıkmış, vefaymış yok. Milyonlarca gurbetçi vatandaşımız şu anda Avrupa'da yaşıyor. Yaklaşık 7-7,5 milyon. Kara kaşına, kara gözüne mi meraklı bunlar? 1961 yılında yapılan göç anlaşmasıyla giden vatandaşlarımız kaldılar, dönemediler. Neden? Ekonomik nedenlerden dolayı. Kara kaşına, kara gözüne meraklı oldukları için mi bu insanlara ev sahipliği yaptı bu Almanya, Fransa, Hollanda, diğer Avrupa ülkeleri?
Fırsatını bulsalar, bakın fırsatını, imkanları olsa bir tane Türk'ü bırakmazlar Avrupa topraklarında, biliyorsunuz değil mi? Birini bırakmazlar, artık geçti. Bitti o işler de. İşte Avrupa bu. Almanya'ymış, Fransa'ymış, Hollanda'ymış falan. İşlerine gelmeden kapının önüne koyarlar. İşte göçmen meselesi. Saydım size. Bu kadar göçmen, tüm dünyadaki en çok Suriyeli Türkiye'de arkadaşlar. Yani Suriye'den sonra. Yani Türkiye ikinci bir Suriye olmuş. Yani rakamlara baktığımızda bu. Almanya'ya bakıyoruz. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Toplamda Almanya'da bulunan Suriyeli sayısı arkadaşlar, işte söyledim size rakamlar, 605 bin. Hadi çıkın bakalım, işin içerisinden çıkabilirseniz. İşte demokrasi diyorlar ya, insan hakları diyorlar, biz her yerde barışı istiyoruz diyorlar ya. Bu ülkeleri kim karıştırdı? Bu insanların ülkelerinde bu insanları ekmeğe muhtaç hale kim getirdi? Yine bu Avrupa getirdi. Bu binlerce kilometre öteden geldiler, adamların ülkelerini darmaduman ettiler gittiler. Hadi buyurun. Hadi çıkın bakalım, işin içerisinden çıkabiliyor musunuz? Sonra da diyorlar ki ya Türkiye gerçekten çok büyük iş yapıyor. Ya Türkiye'nin bu laflara falan ihtiyacı yok ki. Ya çocuk mu kandırıyorsun? Çocuğun eline bir tane şeker veriyorsun. Al diyorsun, oyalan. Bu mu yani? 10 milyon göçmen var arkadaşlar Türkiye'de toplamda. 10 yıl sonra bu 15 milyon, bir 10 yıl sonra 20 milyon olacak ülke nüfusunun 1/4'ü. İş yok. Para yok. Millet kendisi ya, kendi vatandaşı sıkıntı içerisinde. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak sizlerden ricam şu. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Yanılıyor muyum? Avrupa, hani ben şunu söylüyorum özetle. Avrupa'nın görünen yüzünün dışında arkada başka bir yüzü daha var. Perde arkasına saklanan başka gerçekleri var diyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazınız. Sizlerden ricam, eğer videomuzu da beğendiyseniz bir beğeni yapmanızı, like atmanızı ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı, tüm gelişmelerden haberdar olmak için abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.